Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Abone olmadıysanız eğer sağdaki abone ol yazısına tıklayarak abone olabilirsiniz. Evet, görmüş olduğunuz bu motifin anlatımını yapmıştım. Motifin nasıl yapıldığını bir önceki videoda bulabilirsiniz. Şimdi birleştirmeyi göstereceğim. Şöyle birkaç tane hazırlamıştım ben içlerine, iç kısımlarına. Bir tane daha kenar yapmaya başladım. Şimdi baklava dilimi olarak birleştiremeyen bir takipçim var. Onun için bunu birleştirmesini göstereceğim. Şimdi şu kenarı videonun ayrıntısı yani motifin ayrıntısı bir önceki videoda göreceksiniz zaten. Kenarın yapımını falan. Şimdi burada birleştirmeyi göstereceğim sadece. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane pipirik yapıyorduk. Her dolgunun başına diyelim. 7 tane pipirik yapıyorduk. Bunları şu şekilde yapıyoruz. Baştaki bir taneden eklemiyoruz. İkinciden ve üçüncüden ekliyoruz. Ortadaki bir taneden eklemiyoruz. İkinciden ve üçüncüden ekliyoruz. Sondaki bir taneden eklemiyoruz. Şimdi bir taneyi yaptım. Bakın bir pipirik yaptım. İkinci pipiriği yapacağım. Şöyle 2 tane sık iğne yapıyorum önce. 2 zincir çekiyoruz. Motifler ters yüzü birbirine bakacak şekilde kapatıyorum. Şöyle bir göstereyim. Bakın. Şuraya ekleyelim şu kısma. Şimdi bu kısmı eklerken ne yapıyoruz? Şuraya kadar pipirikleri yapmaya devam edeceğiz. Yani 1, 2, 3, 4 tane pipiriği yapacağız önce. 5 ve 6.'dan ekleyeceğiz. 4 taneyi yapalım. Bu iki motifi zaten birleştirmek kolay. Şimdi 4 tane zincir çekiyorum. Buraya bir pipirik yapıyoruz. 2 tane sık iğne. Bir sonrakine geçtim. 1, 2 sık iğne. 4 zincir, tekrar 2 sık iğne. Üçüncü pipiriği yaptım. 1, 2 sık iğne, 4 zincir, bir pipirik daha yaptık. 4 oldu. 5 ve 6.'dan eklemeye başlıyoruz. 1, 2 tane sık iğne, 2 zincir. Şöyle birbirine ters yüzleri bakacak şekilde getiriyorum. Buradan da bakın 1, 2, 3. Üçüncüden sondan üçüncüye girdim, birleştirdim. 2 zincir dönüyorum, 2 tane sık iğne yapıyorum. Bir sonrakine geçiyorum, 2 sık iğne, 2 zincir, bir sonrakine giriyorum, birleştirdim. Tekrar 2 sık iğne, pardon, 2 zincir ve 2 sık iğne yaptık aynı boşluğa. Şimdi son boşluğa geldim. Buraya da 2 tane sık iğne yapıyorum. 2, 3, 4 zincir çektim. Tekrar 2 tane sık iğne yaptım. Evet, şuradan sayarsak 1, 2, 3, 4 boş bıraktık. 5, 6 ekledik. 7. pipiri yaptık. Şimdi şu aradan yine sık iğnelerle geçiyoruz. Bu geçişte 1, 2, 3, 4, 5 tane sık iğne yapıyorum. Şimdi ilk boşluğa giriyorum. 1, 2 sık iğne. 4 tane zincir, bir pipirik. Tekrar 2 sık iğne. Bunu boş bıraktık. Şimdi ikinci ve üçüncüden birleştireceğiz. 2 tane sık iğneyi yaptım. 2 zincir çektim. Sıradaki pipiriklerimiz, birinciyi boş bırakıyoruz. İkinciye giriyoruz. Birleştiriyoruz. Tekrar 2 zincir çektim. Döndüm. Ve 2 tane sık iğne. Diğerini yapıyorum şimdi. 2 sık iğne, 2 zincir, ikinci pipirik, hemen sıradakinin içine girdik, birleştirdik. Tekrar 2 tane zincir, 1, 2. Evet, iki motifi birleştirmemiz bitti bu şekilde. Sadece buradan 2 pipirik, buradan da 2 pipirik. İçte bakın 2 tanesi boşta, birleştirmedik. Şimdi bundan sonrasını zaten motifi aynı şekilde örmeye devam ediyoruz. Şöyle hemen bir tane daha gösterip durduracağım. 4 tane zincir çekiyoruz. Pipiriği yapıyoruz.
2 tane sık iğne yapıyoruz. Bir sonrakine geçiyoruz hemen. Bu şekilde motifi tamamlıyoruz arkadaşlar. Şimdi iki motifin birleşmesini yaptık. Üçüncü motifi yine birlikte birleştirelim. Bu şekilde örmeye devam ediyorum. Başlangıç noktasına kadar. Şimdi bunu bitiriyorum ben. Bunu bitirip üçüncü motifi nasıl birleştireceğimize geçeceğiz. Evet, bu motifin sonuna geldim arkadaşlar. Şimdi yine son sık iğnenin içine girerek birleştiriyorum. Bir tane zincir çektim ve ipimizi keselim artık. Şimdi iki tane motifi birleştirdik. Hemen şuraya bakın. Şunu birinci motif olarak düşünün. Baklava diliminin birinci motifimiz. Bunun üzerine iki tane motif yapmamız lazım. Hemen şuraya bir motif daha ekleyeceğiz. Şöyle şunu hazırladım. Şöyle önce göstereyim. Yine aynısı. Bunu buraya iki tane motifi nasıl birleştirdiysek, şimdi bunu şu kenarına aynı düşünün. Buraya bu şekilde birleştiriyoruz. Bu tarafı da buraya bu şekilde birleştiriyoruz. İki motifi nasıl birleştirdiysek bunu böyle birleştiriyoruz. Bunu da böyle birleştiriyoruz. Şimdi şuraya kadar yine ördüm, ben pipirikleri yaptım. İlk pipiriği de yaptım. Birinci pipiriği birleştirmiyoruz. Şimdi bunu önce şöyle birleştireceğimiz için ne yapıyoruz? 1, 2, 3, 4 tane pipirik yapıp 5 ve 6'yı birleştiriyoruz. Şimdi 4 tane yapıp dönüyorum hemen. Evet, 4 tane pipiriği tamamladım. Aynı şekilde iki motif birleştiriyormuş gibi düşünün. Motiflerin ters yüzleri birbirine baksın. Kapatıyorum. 4 tane pipiriği yaptık. Şimdi geliyoruz. Buradan 1, 2, 3, 4, 5. 5. pipirikten birleştireceğiz. 2 zincir çekiyorum. Buradan 5. pipiriğe giriyorum. Tekrar 2 zincir çektim. Döndüm. 2 tane sık iğne yapıyorum. Diğer boşluğa geçiyoruz. 2 tane sık iğne, 2 zincir. Hemen buradan birleştirdim. Bir sonrakinden tekrar 2 zincir çektim. Döndüm. 2 sık iğne. Sondaki boşluğa bir tane pipirik yapıyoruz. Burada birleştirme yok. Pardon, 3 oldu. Şöyle 4 zincir. 1, 2. Şimdi yine geçişte birleştirme yok. Buraya 2, 3, 4, 5 tane sık iğne yapıyoruz. İlk boşluğa geliyoruz. Buraya da bir tane pipirik yapıyoruz. 2 sık iğne, bir pipirik, tekrar 2 sık iğne. Şimdi ikinci boşluğu yaparken tekrar birleştirmeye başlıyoruz. 2 tane sık iğne yaptık. 2 tane zincir. Şimdi bakın, buraya birleştirdim. Şuraya birleştireceğiz. Burada yine birinciyi atladık. 2, 3. Şu ikisinden birleştiriyoruz. Ortadaki boşta kalacak. Evet, 2 zincir çektim. Birinci pipiriği atladım. İkincisinin içine giriyorum. Birleştiriyorum. Tekrar 2 zincir. Döndüm. 2 sık iğne. Bir sonrakine giriyorum. 2 sık iğne. Tekrar 2 zincir. Ve hemen sıradakine batarak bir sık iğne ile birleştiriyorum. Tekrar 2 zincir çekip ördüme dönüyorum. 1, 2. Şimdi bu ortaya girecek bir motif. Bundan sonraki boşluğa bir tane pipirik yapıyoruz. Eklemeden, birleştirme yapmadan. Evet, birleştirme yapmadan bir pipirik yaptık. Tekrar serelim şöyle, daha net olsun. Evet, biraz daha yaklaştırdım. Şimdi 2 tane buradan yaptık. Bunu boş bıraktık. 2 tane buradan yaptık. Ortadaki pipiriği yaptık. Şimdi bu taraftaki motifi. Yine iki motifi birleştiriyormuş gibi düşünün. Aynı şekilde şöyle iki motif birleştiriyormuş gibi düşünün. Aynı şekilde birleştiriyoruz. Bir tane boşta yaptık. Şimdi 1, 2, 3, 4 tane pipiriği de yapmış olduk. 5 ve 6. yaparken buradan da şu ilk pipiriği, boştaki pipiriği boş bırakıyoruz. 2, 3 buradan birleştiriyoruz ve sondaki de boş olacak.
başta, ortada ve sondaki pipiriklerden modelin hiçbir yerinde birleştirme yok. Aynı şekilde iki motifi birleştirdiğimiz şekilde olacak. Şimdi geliyorum bir sonraki boşluğa. 2 tane sık iğne, 2 zincir. Şimdi diğer motife geçtim. Bakın. Şunu birleştirmiyorum. 1 2 3 tane burada boşta olan pipirik var. Bir sonrakine giriyorum. Sık iğne yaparak birleştiriyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Örmeye devam ediyorum. Şimdi 2 zincir çektim. Aynı boşluğa girerek 2 tane sık iğne yaptık. Şimdi bir sonraki boşluğa giriyoruz. 2 sık iğne, 2 zincir. Hemen yanındaki pipiriğe giriyorum. Tekrar 2 tane zincir ve 2 tane sık iğne. Sondaki boşluğa geldik. Burası birleştirme yapmadan pipirik yapıyoruz. Evet. Şimdi üçüncü motifi de birleştirmiş olduk. Bakın. Birleştirmiş olduk derken şuradan da birleştireceğiz. Daha bitmedi. Yani mantık doğru anlatabiliyor muyum bilmiyorum. İki motifi nasıl birleştirdiysek her motife aynı iki motif birleştiriyormuşçasına bu şekilde birleştirmek. Şimdi burası birinci motifimiz. Sonra 1 2 yaptık. Sonra bunun üzerine 3 tane yapacağız. Bu şekilde ilerleyecek. Şimdi şurayı da birleştirelim. Geçişte 5 tane sık iğne yapıyorum. İlk boşluk pipireyi yapıyoruz buraya. Birleştirme yok. Hemen ikincisini yaparken birleştiriyoruz şimdi. 1 2 tane sık iğne, 2 zincir. Geliyoruz diğer motife. Burada bakın. Birinciye atlayıp ikinciye giriyoruz. Birleştirdim. Tekrar 2 zincir. 1 2 sık iğne. Bir sonrakine geçiyorum. 2 2 zincir. Buradan da birleştiriyorum. Tekrar 2 zincir çektim, döndüm. 2 sık iğne. Birleştirme işlemimiz bitti arkadaşlar. Artık şimdi 2 sık iğne, 4 zincir, tekrar 2 sık iğne yaparak yine başlangıca kadar bu motifi de örerek bitiriyoruz. Evet, şurayı daha şöyle yakın göstermeye çalışayım. 3 motifi bu şekilde birleştirdik. Şöyle ekran görüntüsü de alabilirsiniz isterseniz. Şöyle tutayım ben. 3 taneyi böyle birleştirdik. Şimdi bunu bitirip bir üstü tekrar beraber birleştirelim. Evet, 3 taneyi birleştirdik arkadaşlar. Şimdi 3. sırayı yapacağız. Bunu da hazırladım şu şekilde. Şöyle düşünün. 1 2 tane yaptık. Şimdi buraya 3 tane yapacağız. Baklava diliminde hep bu tarafa ekleyerek devam ediyoruz. Birinci motif, ikinci motif buradan ekliyoruz. Hemen karşısına üçüncü motif ekliyoruz. Önce bu kenarları yapıp V şeklinde, sonradan ortaları da doldurabilirsiniz. O zaman kafanızda karışmaz. Yani şu 1 2 2 gidiyor, 3 hep aynı yere, yalnız 2 motif ekliyormuş gibi düşünün. Şöyle buraya ekliyorsunuz. Devam ediyorsunuz bu şekilde. Sonradan ortaları da doldurabilirsiniz. Şimdi geleceğiz bunu. Yine iki motif birleştiriyormuşuz gibi. Burası bir motifimiz. İkinci sırayı 2 tane yaptık. Üçüncü sırayı yapacağız. Bunu da geleceğiz buraya. Sadece tek bir kenardan birleştireceğiz. Sonra üçüncüyü buraya. Bakın. Üçüncü buraya derken üçüncü sıradayız da motif sayısına göre söyledim. Diğerini de buradan şöyle şu şekilde buraya birleştireceğiz. 1 yaptık, 2 yaptık, 3 yapmış oluyoruz. Sonra aynı şekilde 4, 5 ne kadar büyük isterseniz. Bunu küçültürken de bu tarafa gitmiyoruz. Buralardan
iç kısma ekliyoruz. Hep iç kısma ekliyoruz. Bu şekilde de diğer ucunu sivriltiyoruz. Evet, şurayı da birleştirelim hemen. Şöyle çeviriyorum. Bakın iki motifi birleştirir gibi aynı şekilde. Şimdi buraya 4 tane sık iğneyi yaptım. 5. yaparken 2 tane zincir çektim. Geliyorum buraya, bakın. Şuraya değil, buraya, bir sonrakine. İsterseniz böyle de yapabilirsiniz. Sonradan buraya yapabilirsiniz ama daha anlaşılır olsun diye önce buraya yapıyorum. Böyle upuzun dümdüz gibi düşünün bunu. Bu tarafı da böyle upuzun dümdüz gibi düşünün. Sonradan ortaları da doldurabilirsiniz. Şimdi aynı şekilde 5.'yi yaparken şu kenara birleştireceğiz. 1 2 3 4 tane atlayıp 5. pipirin içine giriyorum. Birleştiriyorum. 2 zincir. Aynı şekilde örüyoruz. 2 tane sık iğne. Yine 2 sık iğne, 2 zincir. Hızlı geçiyorum arkadaşlar burayı. Sadece görüntünün nasıl olduğunu göstermek için yapıyorum bu videoyu. Nasıl ekleyeceğimizi belirtmek için. Şöyle 4 zincir. Son pipiliği yapıyorum. Şimdi son pipilikte eklemiyoruz. Burayı birleştirdik. Şimdi 5 tane sık iğne ile geçiyorum. İlk boşluğa bir tane pipilik yapıyorum. İkinci ve üçüncüden tekrar birleştiriyorum. Bir burada atladık. Bir buradakinin başında atladık. İkinciye girdik. Şimdi bir sonrakine geçtim. Burayı da 2 zincir çekiyorum. Birleştiriyorum. Tekrar 2 zincir. 2 sık iğne. Evet, burayı birleştirme işimiz bitti. Tek bir kenardan ekledik. Yine aynı şekilde sık iğneleri ve pipirikleri yaparak başlangıç noktasına kadar geliyoruz arkadaşlar. Bakın dümdüz 3 tane eklemiş gibi oldum. Sadece şu iki motifi böyle birleştirdik. Burası dümdüz olacak. Bu tarafta böyle dümdüz olacak. Sonradan ortaları da doldurarak ekleyebilirsiniz. Ya da böyle sırayla da gidebilirsiniz. Şimdi ben bunu birleştiriyorum. Tamamlayacağım. Birleştirdim, tamamlayacağım. Aynı şekilde buraya da bir tane, şuraya bir tane motif ekleyeceğim. Sonra şu ortayı yine birlikte birleştirelim. Evet arkadaşlar, bakın 2 tane de buralara ekledim. Şöyle bir V yaptık önce. Bir motif, 2 motif. Şimdi burada da 3 motif olacak. Bu araya bir motif daha birleştireceğiz. Aynen bu şekilde diğer sırayı da 4 motif olarak devam edeceksiniz. Şimdi şu araya motifi yine birlikte birleştirelim diye açtım. Mantığı bu şekilde yani. Şimdi 4 tane pipirimi yaptım. Nereden başlayalım? Şöyle tutuyorum. Şimdi şuradan başlayalım. Birleştirerek buradan her birinden birleştirerek devam edeceğiz. Şimdi 4 tane yaptım. 1 2 3 4 5. Buradan 5. pipirikten birleştirerek örmeye devam ediyoruz. Yine motiflerin ters yüzleri birbirine bakacak. Şu şekilde alıyorum elime. 2 tane zincir çektim. 1 2 3 4 5. 5.'nin içine giriyorum. Birleştiriyorum. 2 zincir ördüğüme döndüm. 2 sık iğne. Diğer boşluğa geçiyoruz. 2 sık iğne, 2 zincir. Tekrar ikinci pipirikten de birleştiriyoruz. Tekrar 2 zincir. Döndük. 1 2. Son boşluğa birleştirme yapmıyoruz. 4 tane zincir çekerek bir pipirik yapıyoruz ve sık iğneleri yapıyoruz. Şimdi geçişte yine 5 tane sık iğnemizi yapalım.
Geliyoruz bu tarafa. Burada da yine ilk boşluğa birleştirme yapmıyoruz. 2 sık iğne, 4 zincir, tekrar 2 sık iğnemizi yapıyoruz. Şimdi ikinci boşluğa geçtiğimizde 2 sık iğne, 2 zincir. Eklediğimiz motif burada. Birinciyi boş bırakıp ikinciye batıyoruz. Yine burası da aynı iki motifi, ilk başta yaptığımız iki motifi birleştirdiğimiz gibi birleştiriyoruz. İkinci pipireye girdim. 2 zincir döndük. 2 sık iğne. Şimdi burası tam ortası, boşluğun ortası. Burada birleştirme yok. 4 tane zincir çektim. 2 tane sık iğne yaptım. Şimdi şu iki boşluktan da birleştireceğiz. Şöyle bir serelim. Evet. Aynı iki motif birleştiriyormuş gibi düşünün. Birleştirdik. Şimdi geliyoruz, yine iki motif birleştiriyor gibi düşünün. Bunu ikisini birbirine birleştireceğiz. Bir tane boş bıraktım. Ortadakinde ekleme yoktu. Bir sonrakine giriyorum. 2 tane sık iğne, 2 zincir. Şimdi geliyoruz buradaki motife. Burada da eklerken sıradakini buraya kadar zaten ekledik. Sıradakini boş bırakıyoruz. Hemen bir sonrakine tekrar 2 zincir döndüm. 2 sık iğne. Bir sonraki boşluğa girdim. 2 sık iğne, 2 zincir birleştirdim. Tekrar 2 sık iğne. Pardon, 2 zincir ve 2 sık iğne. Son boşluğa geldiğimizde burada birleştirme yok. Aynı şekilde 4 zincir çekerek pipiliği yapıyoruz. Sık iğneleri yapıyoruz. Geçişte yine 5 tane sık iğnemizi yapıyoruz. 3, 4, 5. Evet, bu gruba geçtik. En baştaki boşluğa birleştirme yok. 4 tane 1, 2, 3, 5 çektim galiba arkadaşlar. Bir daha çekelim. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyoruz. 2 sık iğnemizi yapıyoruz. Şimdi 2 ve 3.'den yine birleştireceğiz. Tekrar bir daha seriyorum şimdi. Evet, şurayı yapmıştık. Şimdi buradan 2 taneyi birleştirdik. 2 tane de buradan birleştiriyoruz. Yine 2 sık iğne, 2 zincir. Geliyoruz, buradaki sık iğnenin içine giriyoruz. 2 zincir çekip dönüyoruz. Bir sonrakine giriyorum. 2 zincir. Bir sonraki 2 pipiriğin içine girdim, birleştirdim. 2 taneyi birleştirdim. Şimdi ortadaki pipiriği birleştirmiyoruz. Yani ortadaki derken bir boş bıraktık, 2 3 ekledik. Şimdi dördüncü, yani tam ortaya gelen kısım, buradaki pipiriği birleştirmiyoruz. Evet, bu tarafı da eklemeyi bitirdik. Bir tane buradan ekledik, bir tane buradan ekledik. Dediğim gibi motifi tek bir motiften ekliyormuş gibi düşünün. İlk iki motifi eklediğimiz gibi düşünün. Şimdi burayı bitirdik. Bu iki motifi birbirine birleştireceğiz. Dönüyoruz böyle. Bu ikisini birleştiriyoruz. Böyle dönüyoruz. Bu ikisini birleştiriyoruz. Evet, şimdi bir taneyi boş ördük birleştirmeden. Hemen bir sonrakini örerken şöyle yapalım. 2 sık iğne, 2 zincir. Geliyoruz şimdi. Şöyle buraya geçiyoruz şimdi. Birinciyi boş bıraktık. İkinci pipireye giriyoruz. 2 tane zincir. Tekrar 2 tane sık iğne. Bir sonrakine girdim.
2 zincir birleştirdim, tekrar 2 zincir döndüm, 2 sık iğne. Son boşlukta birleştirme yok, 4 zincir çekerek pipirimizi yapıyoruz. Tekrar 2 sık iğne. Geçişimiz 5 sık iğne. Şimdi yine ilk boşluğa geldik. Burada birleştirme yok. Pipiri yapıyoruz aynı şekilde. Şimdi ikinci boşluğa 2 tane sık iğnemizi yapıyoruz. 2 tane zincir. Tekrar serelim. Bakın. Burayı birleştirdim. Hemen şimdi yanındakine tekrar birleştiriyorum. 2 zincir çektik. Bu grupta da birinci pipiriyi atlayıp ikinciye batıyoruz ve 2 zincir. İki pipirik, pardon, 2 sık iğne karıştırıyorum. 2 zincir, 2 sık iğne, aynı şeyleri söylediğim için arkadaşlar. Evet, 2 zincir, tekrar buradan birleştiriyorum, tekrar 2 zincir. Bu tarafı da birleştirmeyi bitirdim. Ortadaki boşluktayım. Burayı birleştirmeden örüyorum. Şimdi bir sonrakinden tekrar birleştireceğiz. 2 zincir çekiyorum. Sürekli seriyorum ki bazen elimde belli olmuyor nasıl ördüm, ne yaptım. Evet, şimdi buraya birleştirdik. Buraya birleştirdik. Burayı birleştirdik. Yine aynı şekilde bakın, iki motif birleştiriyormuş gibi. Şimdi burayı da birleştiriyoruz. Şöyle baklava diliminin ortası diyelim ki burası. Sonra da buraya 2 tane motif yapıyoruz. Sonra bir tane motif yaparak baklava dilimini tamamlıyoruz. Tabi bunu istediğiniz büyüklükte yaparsınız. 5'e çıkartırsınız, atıyorum. 5'ten sonra 4, 3, 2, 1 diye aynı şuradaki gibi azaltırsınız. Şimdi burayı da birleştirelim. Bir tane birleştirmedik, yaptık pipiriyi. Şimdi burada da bakın, şunu atlıyoruz, ortadakini, bir sonrakine giriyoruz. 2 zincir döndüm. Ve 2 sık iğne. 2 sık iğne, 2 zincir. Tekrar birleştirdik. Tekrar 2 zincir. Tekrar 2 sık iğne. Şurada bakın. 1, 2, 3. 3 tane motifin birleştiği noktada 3 tane pipirik boşta. Şöyle elimi koyayım, daha net olur sanırım. Evet, şimdi burayı da birleştirdik. Son boşluğu birleştirmeden örüyoruz. Ortada 5 tane geçişte sık iğne yapıyoruz. Diğer gruba geldik. İlk boşluğa birleştirmeden örüyoruz. İkinci boşlukta birleştiriyoruz. 2 zincir çektik. Burada da diğer gruba geçtik. Birinciyi birleştirmeyip ikinciye batıyoruz. Evet, şimdi 2 sık iğne, 2 zincir döndüm, tekrar birleştiriyorum. Tekrar 2 zincir. Buradaki birleştirme işini de tamamladık ve 2 sık iğne. Artık birleştirmeyi bitirdim. Geri kalan tarafı
aynı şekilde örerek tamamlıyorum. Şöyle tekrar bakalım. Evet, bakın burayı da bitirdim. Yani anlatmak istediğim aslında şu baklava diliminde. Bakın 3 tane motifi her türlü düşünebilirsiniz. 3 tane motifi ekleyip atıyorum önce ortayı yapabilirsiniz. Ben şimdi 3 yaptığım için 3 üzerinden örnek veriyorum. 5 de yapabilirsiniz mesela, 5 tane motifi yan yana ekleyip sonra gelip böyle azaltacağız ya aralara. Şu motif dışta kalıyor. En sondaki motif dışta kalıyor. Buraya bir tane, hemen yanına bir tane, sondaki motifler dışta kalacak. Sonra aşağıya geçiyoruz. Buradaki motif burası dışta kalıyor. Bu araya ekliyoruz. Bu şekilde de küçültebilirsiniz. Sonradan diğer tarafını örerek de yapabilirsiniz. İsterseniz böyle 1, 2, 3 şeklinde de gidebilirsiniz. Nasıl dilerseniz. Her türlü bir üçgen elde etmiş olduk bu şekilde. Her türlü motifler yan yana ekleniyor aslında. Ve şuralarda geçişlerde eklemeler var. Evet, şurayı da bitiriyorum. Dönüyorum. Evet, işte bitirdim arkadaşlar. Şimdi tekrar eklemeyeceğim. Sanıyorum anlaşılmayan bir şey yoktur. Şimdi baklava dilimi sorulduğu için hep baklava dilimi üzerinde durdum ben anlatırken. Aynı zamanda yuvarlak da yapabiliyorsunuz. Şimdi şu motife, birinci motifi görmeyin. Bakın şöyle yuvarlığa başlamış olduk aslında. Şurası orta motif. Etrafına 1, 2, 3, 4 tane ördüğünüzde 5 ve 6. yaptığınızda bir yuvarlak elde ediyorsunuz. Şimdi bu yuvarlağı aynı zamanda etrafına motifleri ekle kocaman daha büyük bir yuvarlak da elde edebilirsiniz. Etrafına tek tek ekleyerek şöyle düşünün. Şimdi bir yuvarlak düşünün. Şurası yuvarlak olsun. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ekledik. Sonra etrafına tekrar eklemeye devam ediyoruz. Bakın böyle ekleyerek kocaman bir yuvarlak da yapabilirsiniz. Şimdilik ben bu kadar anlatıyorum. Umarım anlaşılmayan bir şey yoktur. Yine de sormak istediklerinizi yorumlar bölümünden yazabilirsiniz. Yardımcı olmaya çalışırım. Umarım beğenmişsinizdir. Böyle pembeli beyazlı hoş bir model oldu. Daha güzel modellerde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.